Aslında tam o an değişimin en kritik, en önemli noktasındasınızdır. İşte bu dirençtir. Direnç geldiğinde şunu bilin. Eski hücreleriniz can çekişiyor ve yeni bir siz doğuyor. Bireyleşme süreci bir ömür sürer. Bu bir yarış değil, bir yolculuktur. Selam dostlar. Serimizin 5. videosuna hoş geldiniz. Buraya kadar her şey harika. Dilimizi düzelttik, sabahları tazelendik ve dış dünyanın bir ayna olduğunu fark ettik. Ama bir sabah uyanırsınız ve sanki hiçbir şey yapmamışsınız gibi o eski kaygı, korku, endişe, ağırlık geri gelir. İşte o an çoğu insan şöyle der. Olmuyor, başaramıyorum. Yine başa döndüm. Aslında tam o an değişimin en kritik, en önemli noktasındasınızdır. Bugün zihnimizin neden eskiye dönmek için can attığını, yani direnç kavramını ve bu direnci tutarlılıkla nasıl aşacağımızı konuşacağız. Eğer vazgeçmeyi düşündüğünüz o gri bölgedeyseniz bu video tam sizin için. Joe Dispenza'nın çok çarpıcı bir tespiti vardır. Vücudumuz tanıdık olan acıyı bilinmeyen bir mutluluğa tercih eder. Neden mi? Çünkü beyin için tanıdık olan güvenlidir. Eskiden kurduğunuz o olumsuz cümleler, o kurban psikolojisi beyninizde otobanlar gibi geniş yollar açtı. Şimdi biz o otobanları kaldırıp yepyeni, yemyeşil patikalar açmaya çalışıyoruz. Beynimiz bize, hey, bu yeni sorumluluk çok yorucu. Gel eski mutsuzluğumuza devam edelim. Orası daha bilindik, daha rahat ve güvenli diye fısıldar. İşte bu dirençtir. Direnç geldiğinde şunu bilin. Eski hücreleriniz can çekişiyor ve yeni bir siz doğuyor. Direnç aslında gelişimin en büyük kanıtıdır da. Onu bir engel değil, bir başarı sinyali olarak görmeye başladığınızda her şey değişir. Bob Proctor der ki, bir fikri kabul etmek yetmez. Onu bilinçaltına ekmelisiniz. Bilinçaltı ise tekrara bayılır. Ben kendimde şunu fark ettim. Bazı günlerde stres hissetmeyi özlüyordum. Çünkü vücudum yıllarca strese, zorluğa, o kimyasallara öyle bağımlı hale gelmişti ki bir gün meditasyon yaparken şunu anladım. Ben o eski küskün ve kırgın halime veda ederken aslında bir nevi yas tutuyordum. Eski benlik ölüyordu. Eğer siz de kendinizi bir anda yine o eski olumsuz senaryolara kurarken bulursanız kendinize kızmayın. Sadece fark edin ve deyin ki vücudum yine eski kimyasallarını istiyor. Ama ben artık bu değilim. Farabi'nin dediği gibi irade tek seferlik bir seçim değildir. Her an yeniden yapılan bir tercihtir. İstikrar o hayır diyebilme anlarının toplamıdır. Peki bu direnci nasıl aşacağız? Cevap tek bir kelime: istikrar. Ama bu mükemmellik değil. Ben de bazen sabahları meditasyon yapmak istemedim. Bazen yine ağzımdan olumsuz bir kelime kaçtı, çıktı. Ama önemli olan o hata anında vazgeçmek değil. Hemen bir sonraki saniyede tekrar yola dönmekti. Küçük adımların gücüne inanın. Bir gün bile olsa dilinizi tutmanız, bir sabah bile olsa yeniden doğdum hissiyle uyanmanız beyninizde yeni bir bağ kurar. Carl Jung'un dediği gibi bireyleşme süreci bir ömür sürer. Bu bir yarış değil, bir yolculuktur. Her gün bir önceki günden %1 daha farkında olmak bir yılın sonunda sizi bambaşka bir insan yapar. Ben bu ivmeyi böyle kazandım. Düşerek ama her seferinde daha hızlı ayağa kalkarak dostlar. Bugün kendinize bir söz verin. Direnç geldiğinde, kendinizi kötü hissettiğinizde, o eski duygular kapıyı çaldığında vazgeçmeyin. Kapıyı açın, onlara bakın ve sizi tanıyorum ama artık burada yaşamıyorsunuz deyin. Unutmayın, en karanlık an şafağa en yakın andır. Sizin o direnç dediğiniz şey aslında eski benliğinizin son çırpınışlarıdır.
İstikrarla, tutarlılıkla devam ettiğinizde bir bakacaksınız ki o eski yollar tamamen kapanmış ve siz yeni hayatınızın o çiçekli patikasında güvenle ve mutlulukla yürüyorsunuz. Yorumlarda şunu konuşalım. Değişmeye çalışırken size en çok ne geri çekiyor? Hangi duygu sizi zorluyor? Beraber o düğümleri çözelim. Kanala abone olmayı, bu yolculukta dik durmayı unutmayın. Önceki videolar yukarıda. 6. videoda bu yolculukta bize güç verecek olan öz şefkat konusuna değineceğiz. Işığınız daim olsun.